Evet, şimdi banyana giriş yaptım. Böyle bir welcome drink ve havlu getirdiler. Çok farklı bir yer. Çok farklı bir atmosfer. Wow. This is the one that's coming from the mountains, the stone. Uh-huh. You can find the logo for the hotel. Also, this it's not English. This is Nabataean language. Yes. People It's use from like 2000 years ago. 2000 years Yes, yes. before. I Yes, know. yes. I studied. Thank you. sir. Would you like me to assist you? Yes. Of course. Thank you for the You gift. welcome. Yes. Thank you. this. Thank you. You're welcome. That's good. Okay. Here we have two reception in the south and the north. We are located here now in the south. Here we have Harrat restaurant. We serve breakfast, lunch, and dinner. It will be located right here. Breakfast starts 7 a.m. Last order 10:30 a.m. Lunch starts 12 p.m. Last order 3 p.m. Okay. Dinner starts 6:30. Last order 10:30. In the north, we have another restaurant. It's called Saffron. Thai food, also dishes from Thailand. Here we only serve dinner. Starts 6:30. Last order 10:30. And I heard it's so delicious. Yes, it's so delicious. Well, I am alone, but I have two bedroom. Yes, you can choose whatever bed you like. Yes. One night the other one night the other Yes. one. Okay, we can. Welcome to your villa. Thank you. Wow. Okay. İki tane yatak odam var. Hatta kaç yatak var? Oh. And I have three bed. Yes. Sesime kusuruna bakmayın. Hastayım. Yani hasta değilim aslında. Klima çarptı. Lanet olsun. Dün gece uçakta klima çarptı. Wow. Evet, şimdi Buggy çağırdım. Buggy'nin gelmesi yaklaşık 10-15 dakika alacak. O sırada yoksa şu gelen mi? Her neyse. Bir yandan da size dışarıdan göstermek istiyorum. Ya burası inanılmaz bir yer. Hayatımda böyle bir yere gelmedim. Bakar mısınız? Çok farklı bir yer. Ama en bombasını göstereyim mi? Benim şıklığım şu anda şöyle göstereyim. Bambaşka bir şeyim ya. Şu anda Allah'ım yaratmış ya işte. Allah'ın sevdiği kuluyum, ne yapayım? Ama bu ne ya? Kardeşim bu ne ya? Bu manzara ne? Ben neredeyim? Kafayı yersin ya. Ama sesim için gerçekten özür dilerim. Dün uçakta klima çarptı. Sesim gitti. Normalde her zaman üstüme hırka giyerim. Bu buggy bana geliyor galiba. Yok, o buggy değil öyle. Her neyse. Her zaman üstüme hırka giyerim. Bir şey yelek alırım. Ama bu sefer çok sıcak bir yere geliyorum diye almamışım. Ama akşamları biraz serin oluyormuş. Yani ya hata ettim. Bu sefer her zaman her şeyi dört dörtlük yapamayabiliriz. Bu seferlik de böyle bir şey yapmışız. Şimdi ne yapacağız? Buggy gelecek. Buggy'ye diyeceğim ki beni diyeceğim. Bütün oteli turlat diyeceğim. Otel o kadar büyük ki 2 kapısı var bu banyanın. Ve size şunu söyleyeyim. Çok ciddi bir güvenlik var. Yani şaşırdım. Ya bu kadar bir güvenlik beklemiyordum açıkçası, tamam mı? Bütün kanyon çevrilmiş güvenlik tarafından. Ya zaten buraya gelen adam normal bir adam değil, tamam mı? Her neyse, şunu diyeceğim bir yandan da. Diğer kapıdaydım. Bu kapıdan girelim dedik. Ve 10 dakika kaldı, biliyor musunuz? Bu kapıya gelmem. Buggy'm geliyor bir yandan da. Sanki. Bakacağım. Bir dakika. Buggy benim buggy'm mi? Akşam da havuza gireceğim ha. Allah. Bakayım buggy. Aha buggy. Buggy bana geldi. Gelin gidelim. Her şeyimiz cebimizde. Kapımızı kilitleyelim. How are you? Should I sit here or here? Anywhere. Let's sit here. Okay. Because I am fat, you know, my pants are blowing. Well, this is my first day, Okay. and after like when I made the check-in, I didn't make a tour. Can we make a tour, please?
Sure. So Yes, yes. I want to see the, you know, pool, everything. Is it possible? Yeah, sure, no problem. Thank you so much. Şimdi yukarıya doğru çıkacağım ama terliğime biraz kum yerine. İşte burası da o rock pool. İnsanlar var, başka insanlar var. O yüzden fazla çekim yapmak istemiyorum öyle. Ama şimdi aşağı inelim. Biraz çok güzel şeyler yaptım. Şimdi buggy bizi bekliyor orada. Başka yerlere gidelim bakalım. Yukarıda kartal sesini duyuyor musunuz? Şimdi şöyle dışarısına geldim. Çok farklı bir yer. Bakar mısınız şuraya? Wow. So crazy. Niye İngilizce konuşuyorum? Şuradan ilk başta giriş yaptık. Burası böyle. İçerisi çok farklı bir yer. Ay. Şimdi de dışarı çıktım. Bakar mısınız ya? Burası ne ya böyle? Kardeşim burası ne böyle? İşte burası da o meşhur ama ya. Wow. Çok farklı bir yer. Buraya da geldik sonunda. Bir şey söyleyeyim mi? Şu anda hangi taraf anlayamadım. Evet, herkese günaydın. Dün akşam Azimut diye bir etkinlik vardı. Burada oradaydım. Çekim yapamadım. Yasaktı ama olan her şeyi size odaya döndüğümde anlatacağım. Sesim hala yok farkındaysanız. Şimdi de kahvaltı yapıyorum. Şakşuka bir tane et getirdi bana, bayağı meşhurmuş burada. Bu da avokadolu tost. Portakal suyum. English breakfast tea var. Ve bakın şu beyefendi geçsin, size bir manzarayı göstereceğim. Bakar mısınız? Çok farklı bir yer. Şimdi biraz kahvaltımı yapayım. Sonra tekrardan konuşuruz. Size bir şey göstermek istiyorum. Bir şey yapacağım. Lavaştan koparıyorum. Lavaşı alıyorum. Şimdi bakın. Şöyle lavaşı aldım. Tamam. Biraz şakşukadan alıyorum. Az daha koyacağım. Şakşukamız. Sonra işte bu bana önerdiği etten alacağım. Bir de biraz şey istedim. Ya, pul biber istedim. Şimdi çili biberi getirecek. Bu. Üstüne biraz da tuz. Biraz fazla gerek yok. Ne alıyorsun abi? Ve abicim, bon appetit. So good. Neyse, ben yemeğimi yiyeyim. Dediğim gibi odaya gittiğimizde tekrardan döndüm. Bakın, arabamı da park ettim, bisikletime. Şimdi size güzel bir tur yapacağız. Burası oturma odamız. Dün akşam Azimut'a gitmiştim. Anlatacağım. Oradan biraz da alışveriş yaptım. Şu an üstümdeki tişörtü de oradan aldım. Böyle gittiğim yerlerde yani oraya ait bir anı, souvenir hediye almaya çok gayret gösteriyorum. Burası benim uyuduğum oda.
eşyalarım, ayakkabı falan filan. Burası lavabo. Burası eşyalarımın olduğu yer. Hafif dağınık, kusura bakmayın. Burası lavabomuz. Şu dışarıda da duş alma yerimiz var. Baya güzel. Ondan sonra zaten asıl olay şu dışarısı, birazdan çıkaracağım size. Bu arada burası 2 odalı villa. Yani 2 odalı villada tek başıma kalıyorum, evet. Bu odalar gördüğünüz gibi yataklara hiç dokunulmadı bile. Bu odanın da kendine ait küveti var. Lavabosu var. Giyim odası daha küçük. Benimki daha büyük. Çıkamıyor demek ki. Asıl olay dışarısı. Geniş havuzum var gördüğünüz gibi. Şimdi daha güneş kremi falan sürmedim, o yüzden dışarıya çıkalım. Dışarıda sizinle konuşmak istiyorum. Ama ondan önce bir fötürüm falan taktım. Ve daha inanın şöyle hiç oturmadım. Açılışı beraber yapalım. Hava sıcak. Hava bayağı sıcak. Bakın. Önce göstereyim. Burası havuzumuz. Birazdan yüzeceğim hatta. Dediğim gibi bakın, burası aslında 4 kişilik. Burası oturma kısmı. Burası da akşamları o fire pit'i yaktırabiliyorsunuz. Konseri arayıp işte room service'ı. Ve çayınızı kahvenizi içiyorsunuz. Dağlara bakıyorsunuz. Ya güzel, gerçekten konum olarak da güzel yerde kalıyorum. Ve böyle bir yere böyle bir tesis yapmaları da çok zaten epik bir olay. Hızlı bir durum değerlendirmesi yapalım. Bugün Hegra'ya gittim dediğim gibi. Sonra oradan sonra Çinli arkadaşımla bu Elephant Rock'ta buluştum. Oradan sonra da Old Town'a gittim. Ve şu an ne oldu biliyor musunuz? 800 bin lira değerindeki otel odamda kapıda kaldım. Kartım çalışmıyor. Bakın, kartım çalışmıyor. Şu buggy geliyor. Kesin şu buggy. Şimdi bakın beni kurtarmaya geliyor. Burada da arabam var, görüyorsunuz. 2025 model. Çok hızlı gidiyor ha. Bakın beni kurtarmaya geldi. Hey. Hay. Şu anda Safron'dayım. Safron burada bayağı meşhur bir bizim oteldeki Thai restoranı. Dün akşam da burada yemek yedim. Ama onu çekmedim. Ve benim şöyle bir şeyim var aslında. Ben gittiğim, gezdiğim veya yediğim her şeyi çekmiyorum. Yani bazı şeyleri bana kalmasını istiyorum. Bazılarını da işte sizinle paylaşıyorum ve bu akşam da onlardan yine bir tanesi. Ve dün akşam buradaki yemekleri gerçekten beğendim. Umami tatlar olsun, baharat tatlar olsun, gerçekten yerinde ve kıvamındaydı. Bunun içinde kraker var bir tane. İçten yapılma, bir saniye size göstereyim ve bitki çok güzel kokuyor, taze toplanmış. Dün akşam yediğimde sadece bunu yemiştim. Bu pirinçten yapılma, kıtır, güzel. Bir de böyle bir şey var. Bu ne bilmiyorum ama. Bu da güzelmiş. Hafif spicy. Bu üstündeki soğan yanığı da var böyle. Karamelize edilmiş. Çok farklı bir tat. Çok farklı bir amuzbuş. Ondan sonra bunun içinde ben gerçi dün bunlardan yemedim ya. Böyle bir bundan yemedim. Bundan da yemedim. Şu şakşuka tarzında biraz acılı bir şey. Sabah kahvaltısında da burada şakşuka yemiştim. Bakar mısınız şöyle etrafa? Sessizliğin, huzurun ortasında. Harika değil mi ya? Ve şu anda sadece ben varım. İçeride de kimse yok. Bana yine dün akşam ki masamı hazırlamışlardı ama onu değiştirdim. Buraya geldim. Şimdi buradayım. Bugün bile ne oldu biliyor musunuz? Bakın size yemin ederim. Yemin ediyorum ki sabah böyle bir şey yaşadım. Bisiklet biniyordum. Ben yurt dışındayken böyle güzel bir resortlarda bir şeyler kaldığımda sabah bisiklete binerim abi. Ya kahvaltıdan önce ya kahvaltıdan sonra. Kahvaltıdan sonra odaya gittim, baktım oda temizleniyor. Dedim ki hiç sorun yok, siz temizleyin dedim. Ben dedim kamerayı bırakacağım. Sonra bisiklete atladım, çıktım, turluyorum. En sonunda yoruldum, bayağı susadım. Zaten hava burada sıcak yani, 30 küsur derece sabahları, tamam mı? O sıcakta sürdüm bir de yani, ama daha tam sıcak başlamamıştı. Her neyse, oturuyorum. Bir tanesi geldi benim bisiklete bindi. Dedim ki ya dedim, o benim bisikletim. Dedi pardon falan. Yok dedim ya, bilebilirsin dedim. Sadece söyledim dedim yani, alıp gitme diye dedim. Çünkü
Bisiklet bulmak sıkıntı. Herkes bisiklet alıyor. Sonra birisi check out yapmadan bisiklet gelmiyor. Ve ben bunlara dedim ki bakın dedim. Bisiklet benim için önemli. Bisiklet lütfen ayarlayın dedim. Ve gecenin kaçında ben geldiğimde size yemin ederim dün Azimut'tan geldiğimde daha yeni bisikleti getiriyorlardı. Gecenin 4'ünde bakın. Gecenin 4'ünde bana bisiklet tesis ediyorlardı yani tahsis ediyorlardı falan neyse. Oturuyorum öyle. Adam bir anda yanıma geldi dedi. Sen dedi YouTuber musun dedi. Evet dedim ama dedim beni bilemezsiniz dedim. Benim takipçim yok bir şeyim yok dedim. Falan filan böyle az dedim ya bilemezsiniz. Kim bilir bir de adam nereli falan böyle Türk de değil. Sonra dedi belki dedim ama TikTok'tan biliyor olabilirsiniz dedim. Çünkü TikTok'ta bayağı etkileşim var yani videolarım izleniyor şey yapıyor düşüyorlar milletin önüne. Ondan sonra yok dedi TikTok kullanmıyoruz dedi. Ama Instagram Reels olabilir dedi ve aşırı baktı. Gerçekten öyleymiş biliyor musunuz? Instagram'daki paylaştığım Reels'lardan bir tanesi Dubai şey. Kadının karşısına çıkmış adamın eşinin. Ve adam benim YouTube'uma abone oldu. Az önce de işte ben dedim buraya ikinci gelişim dün de geldim. İşte yemeklerden falan konuşunca siz bayağı bilgilisiniz dediler. Dedim. Ben dedim benim hobim ya bu dedim ben yemek için geziyorum dedim. Böyle şey anlatınca da şaşırdılar işte falan. Şimdi YouTube'uma abone oldu. Böyle çok kolay yaşıyorum ben aslında. Yani bu da güzel bir aslında size tesadüf oldu. Etkileşim açısından da iyi tabii. Şimdi size bu amuz buşu göstermek istiyorum. Hatta bakın. Şunu dediğim gibi. Bir de bunu böyle balla da şey yapmışlar böyle. Yapıştırmışlar. Tam umami. Her tadı alıyorsunuz. İlk başta tatlı, sonra acı. Hepsi geliyor. Salata da geldi. Ana yemek de gelsin. Öyle tam size bir tadım yapacağım. Zaten tadını dünden biliyordum. O yüzden şey yapmaya gerek yok ama soslarda o şakşukolanı denemiştim. Bir de eggplant var ya yani patlıcan, köz patlıcan sosu vardı. Onu yani bunları dokunmamıştım diğerlerine. İki sosa bir diğeri pirinçten yapılmış bir sos. Ama patlıcan gerçekten çok iyiymiş. Hatta belki bir tane daha isteyeceğim. Pirinç de iyiydi yani. Çok şey gerek yoktu ama patlıcan, eggplant gerçekten güzel yapmışlar. Salata geldi zaten. Main course bekliyordum. O daha gelmedi. Ya dün yediğim chicken'lı bir şey, tavuklu bir şey yemiştim ve çok güzel sweet chili sosu vardı. Dedim ki ya biraz dedim sweet chili sosu getirsene. O da getirdi sağ olsun. Ben var ya bayılırım. Bakın size söyleyeyim. Sweet chili hastasıyımdır. Acayip severim. Allah Allah. Hatta tarzında bir şey yapmışlar ama İçerisinde meyve de var. Ne meyvesi olduğunu biliyorum da size nasıl açıklayacağım bunu. Bizim cennet hurması var ya. Cennet hurmasının içinden koymuşlar arkadaşlar. Şaka gibi. Ne ala? Ya ne alaka ama. İçerisinde yer fıstığı da var. Ve çok güzel bir kombinasyon olmuş biraz. Sweet chili'yi şöyle döktüm. Evet. Çok güzel. Kendi kendime konuşuyorum. Aslında Tay mutfağı, Endonezya mutfağı o kadar farklı ve kendilerince o kadar zengin ki yani anlatamam. Yani ben mesela hiç şey sevmezdim. Mesela bundan şey vardır ya, Japonlarda falan filan da vardır. Çinlerde var mı bilmiyorum. Yemeği yapıyorsun, üstüne yumurta. Tek gözlü böyle yumurta yapıyorlar, şey yapıyorlar. Ya derdim ya, yumurtayla o iş olur mu ya? Hiç yakıştırmazdım, sevmezdim ama Uluwatu'dayken, otelde kalırken dedim ki ya dedim sen seç dedim. Çalışan arkadaş sen seç ben yiyeceğim dedim. Tamam. Sen dedim bilirsin en iyisini sen seç ben yiyeceğim dedim. Bana öyle bir şey getirdi tamam. Ya dedim ben bunu mu yiyeceğim? İçimden diyorum. Hiç şey yapmadım. Yedim. Çünkü adama dedim ya sen getir ben yiyeceğim dedim. Yedim ve o kadar bayıla bayıla yedim ki yani çok güzeldi. Şimdi neyse zaten birazdan da main course'e gelir. Onu da bir yiyelim. Sonra artık odamıza gidelim.
odamızı biraz şimdi sohbet edelim. Eğer edersem tabii yani. Şu an ne yapar bilmiyorum. Veya direkt uyurum. Bakacağız. Ama sabah ola hayır ola. Şimdi çok farklı bir yemek geldi. Her bir çay. Herbal tea. Neyse biz bir yemeğe bakalım. Yasemin pirinci. Oha bakar mısınız? Yanında da kıtır şey. Tadına bak, suyuna bakmak istiyorum. Suyu ise her şey iyidir. Güzelmiş. Biraz zencefil şeyi var ama az. Yani okey. Çok olursa yiyemiyorum. Köriyle, yine köriyle, o baharatlı. Ama dediği gibi o ilk başta demişti. Buranın biraz lokal şeyi. Ben şimdi bunun bir fotoğrafını falan çekeyim, biraz yiyeyim. Sonra görüşürüz. Şu anda benim otelden çıktım, Banyan'dan Habitas'a geçiyorum. Yaklaşık bir 4-5 dakika mesafede ve bakın dışarıya zoomlamam gerekiyor yoksa kapalı şey oluyor. Burada da ne yapıyorlar? Araba transfer yapıyorlar. Kapıdan girdikten sonra böyle bir alan var. Çıkınca da baksanıza. Çok güzel değil. Banyan bence çok daha iyi. Hi. Ağaçları suluyorlar. Hi, good morning my friend. This place is so crazy. This place is so crazy. Why? Huh? I don't know because it's like middle of nowhere. Huh? Yeah. Where come you from? Turkey. Ah, Turkey. Yes, Istanbul. And there is no wind. So can we say 30 minutes? 30 maybe. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Take care, bro. Bye bye. Good night. Wow. Everyone is scared of something. I've been looking forward to this. Say hi by the way. This is a memory just between us. Hello. In the middle of nowhere, as I said. You are a successful person, okay? Can you please tell them what you are doing? What I'm doing? Yes. I'm here meeting with my family in Istanbul. Say something that you learned from life. I learned from life. Mm-hmm. Because to be very honest, I'm currently in a downturn of my life, so that's why I came alone to a very far away place just to find some inner peace. That's like part of the reason why I came here alone. Me too. But Seriously, same. oh really? To find some peace. Actually, before coming here, I can even show you, I sent a message to my friend. I will go there to find some peace. Seriously. I also said that. Yes, you know? and just with me myself, nobody else, so that I could just like have some thinking through my life. But I feel like there is up and downs in your life, so you just like go with it. And even if you're in your downturn, don't forget to enjoy your life. You can like run into interesting people, and you can unlock interesting experience. So you just embrace what life throws at you and be grateful.
I guess that's what I learned. By the way, I have to mention that she is so smart and she is so successful. Thank you so much. I love that. I appreciate that. Yeah, she is so good at her job. So we speak like 5 minutes. Enough. That's good. Yes. And that's good memory for you to keep. It's the best gift for you from this trip. Thank you. Thank you so much. And tell them, please subscribe. Please subscribe. Yes. We need that. Bye bye. Bu sefer kahvaltıyı odada yapacağım. Bakar mısınız kahvaltı? Evet, bu tek kişilik kahvaltı arkadaşlar. Manzaram bu. Bakın şöyle göstereyim. Şapkalar falan filan. DJ ekipmanlarım, mikrofonum. Bu ne? Bu avokadolu böyle breakfast toast. Şakşuka. Bakın şu etleri var. Şu etle şakşukanın uyumu çok iyi. Bu blueberries böyle bir tam tahıllı mağlı böyle sağlıklı bir şey. Burada da meyvemiz var. English breakfast tea olmazsa olmazım ve portakal suyum. Ve manzaram. Bakar mısınız şuna? Neyse şu kahvaltımı bir edeyim. Sonra dışarıda bir konuşma yapıyordum kahvaltı hazırlanırken. Tekrar ona devam edeceğim. Şu anda çölün ortasındayım. Hiçliğin ortasındayım. Alla'da Suudi Arabistan'dayım. O güzel kahve oldu. Her neyse. Singapur'da yaptığım paylaşımdan sonra ufak bir kesit yapmıştım oradaki çektiğim videodan aslında. Sohbet ederken. Çok hoşunuza gitmiş. Bunun için de minnettarım. Sağ olun. Güzel yorumlarınız için. Ve bu tarz şeyler yapmamı istemişsiniz. Ama aslında son birkaç aydır işlerime ve kendime zaman ayırmam gerektiğini düşünüyordum. Ve arada böyle etrafa bakabiliyorum. Kusura bakmayın. Çünkü şu anda gerçekten çölün ortasındayım ve yılan, akrep bu tarz şeyler olabilir. Bunu da sordum bu arada. Çok nadiren de olsa oluyor. Lütfen dikkat edin dediler. Her neyse. O paylaşımdan sonra işte sıra geldi buna diyelim. Ve size how is going on life lately biraz bahsetmek istiyorum. 40. ülkem. Suudi Arabistan. Hayatımda ilk defa çöle ayak basıyorum. Mesela bu sene 2 defa Dubai'deydim ama hiç öyle çölle uğraşmadım. Ben öyle birisi değilim pek. Veya bu sene hayatımda ilk defa yağmur ormanında bulundum. Hep şunu derdim. Ata biliyorsun ediyorsun ama bu tarz yerlere geldikçe şunu görüyorum ki hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Daha gezilecek, görecek çok fazla yer var. Bunları görüyorum. Hep bir fark yaratmak için uğraştım. Ama bunu yapmak istediğim için değil. Ben sadece gerçekten de içimden geliyordu. Çalışmak istiyordum ve yaptığım şeyde başarılı olduğumu görüyordum ve mutluydum. Tek nedeni buydu biliyor musunuz? Hiçbir beklenti, çıkar, para kazanayım, şey yapayım falan filan değildi yani. Neyse. Mesela şu anda benim 2 tane patronum var. İlk patronum dedemdir ve her zaman öyle kalacaktır. İkinci patronum da Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinin sahibi. Ben onların yanında sıfırdan başladım kurumsal açıdan, tamam mı? Ve şu anda holding danışmanıyım. Düşünün mesela. Ama bu nasıl oldu arkadaşlar? Kendimi ispatladım. Yaptığım işte, koyduğum emekle. Tamam mı? Farkımı koydum. Ve biz işte aynı zamanda kendisi benim mentorumdur. Dedem de çok yakın arkadaşıdır. Onunla ayda 1, ayda 2 veya daha fazla böyle otururuz, sohbet ederiz, iş konuşuruz, hayattan konuşuruz ve birkaç ay önce ne yazık ki kendisi abisini kaybetti. Mekanı cennet olsun. Dedemle işte taziye için aradığında konuşurlarken işte ben yurt dışındaydım. O da çok yoğundu. Bir süredir görüşememiştik, edememiştik ve dedi ki Ate dedi İstanbul'a geldiğinde buluşalım dedi. Bir süredir görüşemedik dedi dedeme. Ben de zaten gidecektim yani başsağlığı dilemek için. Gittiğimde bana şunu dedi. Direkt oturduğumuzda. Ate dedi hayatın nasıl dedi. Ben de anlattım. Şükrettiğimi. Ama biliyor yani ben bu hayat için ne kadar çok çabalıyorum, uğraşıyorum. Çalışıyorum yani farkında o da biliyor. Ve ben çalışmayı da seviyorum açıkçası. Yaptığım işi çok seviyorum. Ve 7/24 çalışıyorum yani. Şakası hatta belki 7/25 çalışıyorum. Çok fazla iş yapıyorum. Ve bana hep der ki Ate der sende sıfırdan başlayıp bir şeyler başarabilecek insan potansiyeli var. Ve bir gün buralara geleceğini inanıyorum der. Ve kendisi milyarder yani adam. Sonrasında da dedi ki bu konuşmamızda Ate dedi. O bizi özellikle kendinden işte bahsettim. O da kendi hayatına, ailesinden bahsettiği gibi. Ate dedi benim dedi senin dedi hayatta başarılı olabilmen için bir şeyler yapman lazım. Bu benim için bilmiyorum sizin için ne kadar anlamlı ama bu benim için o kadar anlamlı ki. Yıllarca verdiğim emeğin doğru bir yolda olduğumu bana gösterdi biliyor musunuz? Çok mutlu oldum. Sonrasında açık tamam mı? Yani belki dobra bir şekilde şirketten, sıkıntılarından, ne yapılması gerektiğinden ve benim ne yapabileceğimden bahsettim. Ve şu an holdingin dijitalleşme işlerini aldım biliyor musunuz?
petrol şirketinin, onun bunun şunun dijitalleşmişlerini aldım. Ben daha 24 yaşındayım. Hiç kolay bir iş değil. Bütün genel müdürleri ikna ettim, biliyor musunuz? Bütün genel müdürler. Mentörüm okeydi ama dedi ki bu iş benim değil, genel müdürlerin, diğer şirketlerinin, yani diğer holdinglerinin de var. Adamın kaç tane holdingi var bilmiyorum. Yani 7.000-8.000 tane çalışanı var. Holdinglerinin müdürlerinin beni ikna etmesi lazım dedi. Hatta bu iş için dedi. Ve ben de gittim, onları ikna ettim. Topladım. Bam. İşi kaptım. Ama unutmayın, bunun için çok çalıştım. Başladığım zamanlarda benim kimsem yok. Bunu hep söylerim. Tek başıma yaptım. Keşke öyle olmasaydı. Ama artık devir değişti ve siz yalnız değilsiniz. Bugün çıkın, yürüyüş yapın. Bisiklete binin, bir şeyler yapın. Neyi doğru yapıp neyi yanlış yaptığınızı düşünün. Ve harekete geçin. Size tek diyebileceğim şey bu. Bu videoları çekme sebebim ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ben yani sizin geçtiğiniz yollardan ben de geçtim ve hayat hiç kolay değil. İnişleri var, çıkışları var ve bazen kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Kötü hissettiğiniz zaman bu videoyu açın ve deyin ki bu adam başardıysa ben daha iyisini yapabilirim. Gerçekten bunu deyin. Çünkü ben yalnızdım, tamam mı? Ve ya LinkedIn'den mesaj atıyordum yöneticilere, tamam mı? Ben boş bir adam değildim. Kendi işlerim vardı, şey vardı. Akıl danışmak için, tamam mı? Bazen kendinizi karanlıkta kaybolmuş hissedebilirsiniz. Herkesin başına gelebilir. Benim de başıma geldi. Ama şunu unutmayın, her zaman bir aydınlık yol vardır. Sabredin, bekleyin. Eğer yoksa da sabahı bekleyin. O hava kesinlikle aydınlanır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hep ben şunu derim. Tek sermayeniz azminiz olsa bile başarırsınız. Veya şunu da derim. Ruhunuz şarkı söylüyorsa eğer hayat sizi dansa kaldırır. Tamam mı? Siz kalbinizin sesini dinleyin ve yola çıkın. Önemli olan şey bu. Gerisini boş verin arkadaşlar ya. Gerisini boş verin. Ben size samimi bir şekilde düşüncelerimi, görüşmelerimi paylaşmaya çalışıyorum. Sizden herhangi bir beklentim yok. Bu videoyu istiyorsanız izleyin, istemiyorsanız izlemeyin. Ben burada keyfimi yapıyorum, tamam mı? Dünyanın en iyi otellerinden birisinde şu anda banyandayım. Allah Allah. Bir şeyim yok yani, anlıyor musunuz? Hiç beklentim yok. Ben zaten çalışıyorum, ediyorum. Tek isteğim şey şu, başarın. Bakın bizim ne yazık ki böyle bir şeyimiz var, tamam mı? Bu zihniyetimiz bizim bozuk bu konuda. Abi biz kimsenin başarılı olmasını istemiyoruz. Ama ben öyle değilim. Küçükken de böyle değildim ve insanlar bunu biliyor musunuz? Garipsiyordu. Çünkü herkes birbirinin kötülüğünü istiyor ne yazık ki. Ben sizin başarılı olmanızı istiyorum. Başarılı olun. Başarılı olun ve dünyayı gezin, görün, tamam mı? Öğrenin. Ya bir şeyde iyi olun istiyorum ya. Ne kaybederim ki siz başarılı olursanız? Ama çok şey kazanabilirim. Ne kazanırım biliyor musunuz? Öncelikle siz bir değer yaratırsınız. Belki ileride bir gün bir beraber iş yaparız. O da belli olmaz tabii ki. Değer yaratırsınız. Ülkeye istihdam sağlarsınız. Faydalı işler yaparsınız. Ve bizi gururlandırırsınız. Önemli olan bence bu. Ben derslerimde de öğrencilerime girişimci olun, şey olun, bu olun asla demem. Bu sizin bileceğiniz işlerim. Ama ben onlara farklı bir bakış açısı kazandırmaya, bir adım geriye gidip başka bir perspektiften olayları değerlendirmelerini çabalamayı öğretiyorum, tamam mı? Ve onlara hep şunu derim. Hangi işi yaparsanız yapın hiç önemli değil. İyi bir insan olun. Siz de lütfen iyi bir insan olmak için gayret gösterin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hava yeterince sıcak. Biraz da yüzmek istiyorum, artık yeter. Yoruldum. Hayat güzel. Hayat yaşamaya değer. Ve lütfen hayatın tadını çıkarın. Ve bu videoyu beğendiyseniz de like butonuna basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı da lütfen ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.